Bugün sizlerle insanlık tarihinin en derin katmanlarına doğru, yazının henüz icat edilmediği, krallıkların ve imparatorlukların henüz ortaya çıkmadığı bir zamana yolculuk yapacağız. Bu yolculuğun rotası binlerce yıldır sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu. Anadolu'nun tarihi yalnızca Hititlerle, Friklerle, Lidyalılarla ya da Romalılarla başlamıyor. Bu toprakların gerçek hikayesi bundan yüz binlerce yıl önce ilk insanların ayak izleriyle başlıyor. Mağaralarda yakılan ilk ateşler, taşa vurulan ilk darbeler, avcı toplayıcı toplulukların yaşam mücadeleleri ve ardından tarımın keşfiyle birlikte insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri yine bu coğrafyada yaşandı. Paleolitik çağın göçebe avcılarından Neolitik çağın ilk çiftçilerine, Kalkolitik dönemin gelişen köylerinden Tunç çağının karmaşık toplumlarına kadar Anadolu yalnızca bir geçiş güzergahı değil, aynı zamanda kültürel, teknolojik ve toplumsal yeniliklerin şekillendiği en önemli merkezlerden biri oldu. Göbeklitepe, Çatalhöyük, Aşıklıhöyük, Boncukluyuk ve daha onlarca arkeolojik yerleşim insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten değiştirdi. Peki ilk insanlar Anadolu'ya ne zaman geldi? Avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik düzene geçiş nasıl gerçekleşti? Tarım neden bu kadar büyük bir devrimdi? İlk köyler nasıl kuruldu ve bu toplumlar günlük yaşamlarını nasıl sürdürdü? Bugün elimizde bulunan taş aletler, kemikler, çanak çömlekler ve binlerce yıllık mimari kalıntılar bize geçmiş hakkında ne anlatıyor? İşte bu videoda amacım Anadolu prehistoryasını kronolojik bir bakış açısıyla ele alarak Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik ve ilk Türk çağı boyunca yaşanan gelişmeleri güncel arkeolojik araştırmanın ışığında değerlendirmek. İnsanlığın en eski hikayelerinden birini tanıklık edecek, yazının olmadığı dönemleri arkeolojinin sessiz ama güçlü kanıtlarıyla birlikte keşfedeceğiz. Anadolu'nun prehistoryasından bahsedeceğimiz bir videoda öncelikle geçmiş çağlar olarak adlandırılan döneme ait bazı terminolojik bilgilerden bahsetmemiz gerekiyor. Yaklaşık 7 milyon yıl önce Afrika'nın geniş savanlarında insanlık tarihinin en önemli yolculuğu başladı. O günlerde ne şehirler vardı, ne de devletler, ne de yazılı tarih. Sadece hayatta kalmaya çalışan küçük insansı topluluklar vardı. Milyonlarca yıl sürecek evrimsel süreç boyunca bu canlılar doğanın zorlu koşullarına uyum sağlayarak değiştiği, iki ayak üzerinde yürümeyi öğrendiği, ellerini daha ustalıkla kullanmaya başladı ve giderek daha karmaşık bir beyin yapısı geliştirdi. İnsanlığın ataları olan ilk homininlerden Australopithecus türlerine, ardından taş alet yapımını başlatan Homo habilis'e, uzun mesafeler kat edebilen ve Afrika dışına yayılan Homo erectus'a kadar uzanan bu süreç yalnızca biyolojik bir evrim değil, aynı zamanda kültürel ve teknolojik bir dönüşümün de başlangıcıydı. Ateşin denetim altına alınması, planlı avcılık, işbirliği ve ilk sembolik davranışlar insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerin oluşmasını sağladı. Yaklaşık 300 bin yıl önce ise bugün yeryüzünde yaşayan tek insan türü olan Homo sapiens ortaya çıktı. Ancak modern insanın hikayesi de yalnızca biyolojik bir başarı öyküsü değil. Merak etme, öğrenme, üretme ve çevresini değiştirme yeteneği onu dünyanın en etkili canlısı haline getirdi. Yaklaşık 70 ila 60 bin yıl önce Afrika'dan ayrılan insan toplulukları zamanla Asya, Avrupa ve diğer kıtalara yayıldılar. Bu büyük göçün en önemli duraklarından biri ise Anadolu'ydu. Afrika ile Avrasya arasında doğal bir köprü oluşturan Anadolu, yüz binlerce yıl boyunca farklı insan türlerinin geçiş yaptığı, yerleştiği ve izlerini bıraktığı eşsiz bir coğrafya oldu. Burada bulunan mağaralar, taş aletler, hayvan kalıntıları ve ilk yerleşim alanları insanlık tarihinin en kritik aşamalarını anlamamıza yardımcı olan sessiz tanıklar gibi. Yaklaşık 2 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıkan Homo erectus, insanlık tarihinin ilk büyük göçmeniydi. Ondan önceki insansı türler büyük ölçüde Afrika ile sınırlı kalmışken Homo erectus farklıydı. Daha uzun bacaklara sahipti, uzun mesafeler yürüyebiliyor, taş aletleri sistemli biçimde üretebiliyor ve ateşi kullanma konusunda
önemli bir aşamaya ulaşmıştı. İşte bu özellikler insanı ilk kez Afrika kıtasının dışına taşıdı. Doğu Afrika'da başlayan bu yolculuk Nil Vadisi boyunca kuzeye, Levant üzerinden Batı Asya'ya uzandı ve bu güzergahın tam merkezinde iki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz bir coğrafya vardı. Anadolu. Bugün haritaya baktığımızda Anadolu'yu sıradan bir yarımada gibi görebiliriz. Oysa prehistorik insan için burası Afrika'dan Avrupa'ya açılan kapıydı. Güneyde Levant, doğuda Kafkasya ve İran platosu, batıda Balkanlar. Anadolu üç farklı dünyanın kesiştiği doğal bir köprüydü. Peki bunu nasıl biliyoruz? Bunun cevabı Anadolu'nun tarihinde saklı. Denizli'nin Kocabaş bölgesinde bulunan insan fosili yaklaşık 1,2 milyon yıl öncesine tarihleniyor ve Anadolu'daki en eski insan kalıntılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu bulgu Homo erectus'un Anadolu'ya sandığımızdan çok daha erken ulaştığını gösteriyor. Aynı döneme ait taş aletler ise Konya'daki Dursunlu, İstanbul'daki Yarımburgaz mağarası ve Antalya'daki Karayın mağarası gibi merkezlerde ortaya çıkarılmış. Bu alanlar bize yalnızca insanların burada bulunduğunu değil, aynı zamanda avlandıklarını, alet ürettiklerini ve çevreye uyum sağladıklarını da gösteriyor. Karayın mağarası özellikle önemli çünkü burada bulunan katmanlar Anadolu'daki insan varlığının yüz binlerce yıl boyunca kesintisiz biçimde sürdüğünü ortaya koymuş. Mağaranın derinliklerinde bulunan el baltaları, kazıyıcılar ve kemik kırıntıları Paleolitik insanın günlük yaşamına açılan bir zaman kapsülü gibi. Fakat Anadolu'ya ulaşmak yolculuğun sonu değildi. Yaklaşık 400 bin yıl önce Anadolu'da artık farklı insan toplulukları yaşamaya başlamıştı. Bunların arasında Neandertallerin ataları da bulunuyordu. İklim sürekli değişiyor, buzullar genişliyor, deniz seviyeleri düşüp yükseliyordu. İnsan toplulukları bu değişimlere uyum sağlamak zorundaydı. Soğuk dönemlerde Anadolu'nun bazı bölgeleri sert step ortamlarına dönüşürken Akdeniz kıyıları da daha ılıman sığınıklar haline geliyordu. Bu nedenle Anadolu yalnızca bir geçiş koridoru değil, aynı zamanda bir yaşam alanı ve sığınak işlevi görüyordu. Ve sonra yaklaşık 300 bin yıl önce modern insan yani Homo sapiens sahneye çıktı. İlk Homo sapiens toplulukları Afrika'dan ayrıldıklarında karşılarında uzun ve belirsiz bir dünya vardı. Levant üzerinden kuzeye ilerleyen bu insanlar büyük olasılıkla Anadolu'nun güneydoğusuna ulaştılar. Buradan bazı gruplar batıya, Ege kıyılarına, bazıları kuzeye, Balkanlara, bazıları ise doğuya, Kafkasya'ya yöneldi. İşte bu noktada Anadolu prehistoryasının en kritik sahnesi başlıyor. Çünkü modern insan artık yalnızca hayatta kalmıyor. Çevresini de dönüştürmeye başlıyor. Daha gelişmiş taş teknolojileri, kemik aletler, süs eşyaları ve sembolik davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar mağara duvarlarına izler bırakıyor, ölülerini belirli ritüellerle gömüyor ve toplumsal bağlarını güçlendiriyordu. Ancak insanlık tarihindeki en büyük devrim henüz gerçekleşmemişti. On binlerce yıl boyunca avcı toplayıcı olarak yaşayan insan, yaklaşık M.Ö. 10. bin yılda Anadolu'nun güneydoğusunda bambaşka bir adım attı. Yerleşik yaşama ve tarıma geçiş. Göbeklitepe, Karahantepe, Çayöne ve Aşıklıöyük gibi yerleşimler bu dönüşümün merkezinde yer alıyordu. İnsan artık yalnızca doğanın sunduklarını tüketmiyor, toprağı işliyor, hayvanları evcilleştiriyor ve kalıcı yerleşimler kuruyordu. Ve belki de en çarpıcı gerçek şuydu. İnsanlığın uygarlık dediğimiz hikayesi büyük ölçüde Anadolu'nun bu prehistorik köylerinde filizlenmeye başladı. İnsanlığın Anadolu'ya ulaşması yalnızca yeni bir coğrafyanın keşfi anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda milyonlarca yıl sürecek kültürel dönüşümlerin de başlangıcıydı. Bu uzun sürecin ilk ve en kapsamlı evresi ise Paleolitik çağı yani
eski taş çağıydı. Paleolitik çağ yaklaşık 2,6 milyon yıl önce başlayan ve M.Ö. 12 binlere kadar devam eden insanlık tarihinin en uzun dönemi. Bugün bildiğimiz bütün insanlık tarihi düşünüldüğünde insanların yaklaşık %99'u bu çağda yaşamış. Dolayısıyla insanı insan yapan pek çok özellik, taş alet üretimi, avcılık, ateşin kontrol altına alınması, toplumsal işbirliği ve çevresel uyum gibi davranışlar işte bu dönemde gelişmiş. Anadolu ise bu uzun çağ boyunca yalnızca insanların gelip geçtiği bir koridor değildi elbette. Farklı iklim dönemlerinde yaşamın sürdüğü, av hayvanlarının bol olduğu ve doğal barınakların bulunduğu önemli bir yaşam alanıydı. Ancak o dönemin Anadolu'su bugünkünden tamamen farklı görünüyordu. Yaklaşık 1 milyon yıl önce Anadolu'da iklim sürekli değişiyordu. Dünya buzul çağının etkisi altındaydı. Buzul ve buzullar arası dönemler birbirini takip ediyor, sıcaklık kimi zaman bugünkünden çok daha düşük seviyelere iniyordu. Kuzey Anadolu'da geniş bozkırlar uzanırken Akdeniz kıyıları daha ılıman bir iklime sahipti. Büyük nehirler daha gür akıyor, göller bugünkünden çok daha geniş alanları kapsıyordu. Bu çevre yaban öküzleri, geyikler, yabani atlar, mağara aslanları, sırtlanlar ve ayılar gibi çok sayıda büyük memeliye ev sahipliği yapıyordu. İnsan ise bu dev ekosistemin yalnızca küçük bir parçasıydı. Hayatta kalabilmek için doğayı çok iyi tanımak zorundaydı. İlk Anadolu insanları mağaraları, kaya sığınaklarını ve nehir kenarını tercih ediyorlardı. Çünkü bu alanlar hem su kaynaklarına yakındı hem de av hayvanlarının göç yolları üzerinde bulunuyordu. Gününün büyük bölümünü yiyecek aramakla geçiren erkekler kadar kadınlar ve çocuklar da yaşam mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturuyordu. Günümüzde terk edilmiş kamp alanlarında bulunan yüzlerce taş yonga, insanların taş aletlerini bulundukları yerde ürettiklerini gösteriyor. Paleolitik insanın en önemli teknolojisi taştı. İlk bakışta sıradan görünen çakmak taşı, kuarsit ve obsidyen parçaları doğru açıyla vurulduğunda son derece keskin kenarlar oluşturuyordu. Bu keskin taşlar et kesmek, hayvan derisini yüzmek, kemikleri parçalamak, odun işlemek ve bitki toplamak için kullanılıyordu. Bu teknoloji binlerce yıl boyunca sürekli gelişti. Başlangıçta kaba yontma taşlardan oluşan el baltaları kullanılırken zamanla çok daha ince işlenmiş kazıyıcılar, deliciler, bıçaklar ve mızrak uçları ortaya çıktı. Her yeni nesil önceki kuşaklardan öğrendiği bilgileri geliştirerek aktarıyordu. İşte kültür dediğimiz kavramın temelleri de bu süreçte oluşmaya başladı. Anadolu'daki en önemli paleolitik merkezlerin başında Antalya yakınlarındaki Karayın mağarası geliyor. Karayın yalnızca Türkiye'nin değil, Avrasya'nın da önemli prehistorik yerleşimlerinden biri. Burada yapılan kazılar yaklaşık yarım milyon yılı aşan kesintisiz insan faaliyetlerini ortaya koymuş durumda. Mağaranın farklı katmanlarında alt paleolitik, orta paleolitik ve üst paleolitik dönemlere ait binlerce taş alet, hayvan kemiği ve insan kalıntısı bulunmuş. Karayin'de ele geçen taş aletler insanların yalnızca avcılık yapmadığını, aynı zamanda kullandıkları teknolojiyi sürekli geliştirdiklerini gösteriyor. Ateş kullanımına ilişkin bulgularsa mağaranın yalnızca geçici bir sığınak olmadığını, uzun süreli yaşam alanı olarak kullanıldığını düşündürüyor. Ayrıca Karayin'in yanı sıra Antalya'daki Öküzini mağarası da özellikle üst paleolitik ve epipaleolitik dönem açısından büyük önem taşıyor. Burada bulunan kemik aletler, süs eşyaları ve küçük sanat eserleri insanın artık yalnızca yaşamını sürdürmeye değil, estetik üretime de yöneldiğini gösteriyor. İstanbul'daki Yarımburgaz mağarası ise Anadolu'nun kuzeybatısındaki en eski yerleşim alanlarından biri. Burada bulunan taş endüstrisi ve hayvan kalıntıları yüz binlerce yıl önce Marmara bölgesinde de insan topluluklarının yaşadığını ortaya koymuş durumda. Bunun yanı sıra Anadolu'nun orta kesimlerinde yer alan Dursunlu ve Kaletepe gibi açık hava yerleşimleri ise mağaraların dışında da insanların yoğun biçimde yaşadığını gösteriyor.
Özellikle Kapadokya çevresindeki volkanik alanlardan elde edilen obsidyen, ilerleyen dönemlerde bölgenin en değerli ham maddelerinden biri haline gelmiş. İşte bütün bu arkeolojik merkezler bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Paleolitik Anadolu boş ve ıssız bir coğrafya değildi. Aksine farklı insan türlerinin yüz binlerce yıl boyunca yaşadığı, avlandığı, göç ettiği ve çevresine uyum sağladığı dinamik bir dünyaydı. Anadolu, Afrika'dan çıkan insan topluluklarının yalnızca geçtiği bir köprü değil, aynı zamanda geliştiği, öğrendiği ve yeni çevrelere uyum sağladığı büyük bir laboratuvardı. Fakat yaklaşık 12 bin yıl önce iklim yeniden değişmeye başladı. Son buzul çağı sona eriyor, dünya giderek ısınıyor. Ormanlar genişliyor, bitki çeşitliliği artıyor ve hayvan türlerinin hareketleri değişiyordu. Bu değişim insanlık tarihinin belki de en büyük devrimine zemin hazırladı. Çünkü avcı toplayıcı yaşam biçimi yavaş yavaş yerini üretici ekonomiye bırakmaya başladı. İnsan ilk kez doğayı yalnızca takip eden değil, onu dönüştüren bir varlık haline geldi.